Başkan merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir, sağ ol. Seni sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İyi. Buyurun, bugün ne yapıyoruz? Bakalım bugün hangi iki Honor telefonunu karşılaştırıyoruz ve bu videoda neler bahsedeceğiz? Hangi iki Honor telefonu Honor 400 Pro ile Evet. Honor Magic 7 Pro'yu karşılaştıracağız. Biri orta üst seviye telefon, amiral gemisine oldukça yakın. Diğeri de amiral gemisi seviyesindeki Honor Magic 7 Pro, yüksek seviye bileşenlerle donatılmış bir telefon. Evet. Ama fiyatları da ona göre. İşte bir konuşacağız, işlemcisinden RAM'ine, depolamasından ekranına, işte bataryasından kutu içeriğine. Dilimizin döndüğü kadar aklımıza ne gelirse konuşacağız. Bakalım sonunda hangisini seçeceğiz? Seçmeli miyiz? Kararsız mı kalacağız? Göreceğiz. O zaman işlemciyle başlayalım. Başlayalım. Bu iki telefonun kalbinde hangi çipler yer alıyor ve performans farkları neler? Güzel. Her iki telefonda Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini kullanıyor. Bunlar üst seviye işlemciler. Biri geçen yılın Honor 400 Pro'daki Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi. Diğeri bu yılki Snapdragon'un 8 Elite işlemcisi. 3-5 aya kadar da herhalde 8 Elite 2 çıkacak. Her neyse konumuz bu değil. Dolayısıyla birbirine yakın işlemciler. Tabii ki Honor Magic 7 Pro'nun işlemcisi daha iyi. 3 nanometre sürecinde üretilmiş. Diğeri 8 Gen 3 4 nanometre sürecinde üretilmiş. Nanometreyi kısaca hani bu anlamayan insanlar için söylemek gerekirse daha dar alana daha fazla transistör koyma durumu. Dolayısıyla daha verimli, daha hızlı, daha az ısınan işlemciler oluyor. Ama ikisi birbirine çok yakın işlemciler. Dolayısıyla iki telefonun da işlemcisi üzmez, sevindirir. Tabii ki Honor Magic 7 Pro'nunki daha iyi. Peki başkan, RAM ve dahili depolama kapasiteleri açısından durum nedir? Kullanıcılar hangi seçeneklere sahip? RAM ve dahili depolama açısından iki telefon da aynı özelliklere sahip aşağı yukarı. Genellikle Honor Magic 7 Pro'da tercih edilen 512'ye 12 GB RAM'lisi. 1 TB'lığı da var. Onda 16 GB RAM var ama Türkiye'de sanırım yok. O varsa da çok tercih edilen model değil. Fiyat farkı falan oluyor diye herhalde. Ya da yok Türkiye'de. Emin değilim ondan. Honor 400 Pro ise onda da 512'ye 12 GB RAM kullanılıyor. Depolamada ikisi de UFS 4.0 standardını kullanıyor. Burada da bir farklılık yok ikisi açısından da. Günlük kullanımda en çok dikkat ettiğimiz özelliklerden biri de batarya ömrü ve şarj hızı. Evet. Bununla ilgili ne söyleyebilirsin? Bununla ilgili güzel şeyler söyleyebilirim. İki telefonun da bataryası ve batarya şarj hızları çok güzel. 400 Pro'da 6000 mAh kapasiteli pil var. Silikon karbon pil. Dolayısıyla bayağı yeterli, çok iyi. Honor Magic 7 Pro'da da buna çok yakın 5850 mAh yine silikon karbon teknolojisine sahip pil var. Şarj hızlarını ben aynı kabul ediyorum. Neden diyeceksiniz? İkisi de 100 Watt kablolu şarjı desteklerken 400 Pro 50 Watt kablosuz şarjı destekliyor. Honor Magic 7 Pro ise 80 Watt kablosuz şarjı destekliyor ama Honor Magic 7 Pro videosunda da bahsettiğim gibi ben bulabildiğim en hızlı kablosuz şarj dakı standı 22,5 Watt'tı. Dolayısıyla bu önemli bir ayrım olmadığı için ikisi de gerçekten hızlı şarj konusunda ve batarya kapasitesi konusunda ve batarya teknolojisi konusunda gerçekten iyi telefonlar. Peki görsel deneyim için ekran özellikleri çok önemli. Bu iki telefonun ekranları arasında ne gibi farklar var? Bu iki telefonun ekranları arasında şöyle farklar var. Honor 400 Pro'da bildiğim kadarıyla AMOLED ekran var fakat LTPO destekli bir ekran değil. Ne demek bu? 120 Hz desteği var. Çok güzel fakat dinamik 120 Hz değil. Bu neyi kastediyorum? 1 Hz ile 120 Hz arasında görüntüye göre, görüntüdeki harekete göre değişkenlik gösteren kare iğneleme hızı oranından bahsediyorum. Bu Honor Magic 7 Pro'da var. Onda OLED ekran var. LTPO desteği var. 1 ile 120 Hz arasında değişkenlik gösterebiliyor kullandığınız içeriğe göre. Arada bu fark var. Bu farkta işte aralarında bir 150 mAh pil farkı var ama aslında Honor Magic 7 Pro buradan dolayı kapatıyor diye düşünüyorum pil farkını. Daha fazlasıyla kapatıyor. Çünkü baktığın sabit bir görüntü var. O görüntüde 120 Hz'i sana vermese ekstra pil tüketimi demek. Ama Honor Magic 7 orada 1 Hz veriyor, 2 Hz veriyor. Ne oluyor? Az pil tüketiyor. Ama Honor 4 Pro'da bu özellik, bu seçeneğimiz maalesef yok. Fakat bu çok kötü bir şey mi? Değil tabii ki. Bilinmesi önemli. Peki bataryayı yüksek tutması bu sebepten kaynaklı olabilir mi? Yok, zannetmiyorum. Yani o kadar böyle elzem derecede kritik bir durum değil bu. Sadece orta üst seviye telefon olduğu için bir yerlerden kırpacak sonuçta. Buradan da kırpmış ama ekranı çok güzel. Yine 5000 nit pik değeri ulaşıyor. Bu pik değer şeyi de Honor Magic 7 Pro videosunda da bahsetmemiştim. O da ikisi de 400 Pro ve Honor Magic 7 Pro ikisi de 5000 nit pik değere çıkıyor. Ne oluyor? İşte çok güneş altında telefon tuttuğunuz ekran 5000. Bunlar anlık çıkıyor ama yani 5000 diyemeyiz ona. Ama ekran nit değerleri yani parlaklık değerleri çok tatminkar iki telefonunda. Ekranda ayrıca 4000 küsür PWM karartma neydi? Hep unutuyorum o sayı.
da iyi. O var iki ekranda da, o çok iyi. Bir de Honor Magic 7 Pro'da Nano Crystal Shield koruma var. 400 Pro'da bildiğim kadarıyla yok. Bu detayı da atlamayalım. Çünkü bu çok önemli. Küçük detay gözüküyor ama ben videoda da bahsetmiştim, önceki videoda defalarca düşürmeme rağmen koruyor. Ekranda hiçbir şey yok. Tık yok yani. Çok iyi. Tabii 400 Pro'nun nasıldır bilmiyorum hani açıkçası, ama Magic 7 Pro'da bu koruma efsane olmuş. Onu da atlamayalım. Çok açıklayıcı oldu başkan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Diğer bir soru ise mobil fotoğrafçılık günümüz telefonları için vazgeçilmez. Evet. Honor 400 Pro ve Magic 7 Pro'nun kamera sistemlerini detaylandırabilir misin? Tabii. Bildiğim kadarıyla Honor 400 Pro'da 200 megapiksel aynı kamera Honor Magic 7 Pro'da da var, ama Honor 400 Pro'nun ana kamerası o 200 megapiksel olan. Geniş açı kamerası da 12 megapiksellik, 112 dereceydi galiba geniş açı kamerası var. O da güzel kamera paketi. Bir de 50 megapiksel telefoto kamerası var. 3x optik zoom ve 50x'e kadar da dijital zoom seçeneği sunuyor. Burada ben yine Honor Magic 7 Pro'nunkinin daha iyi olduğunu söyleyeceğim tabii. Onun ana kamerası 50 megapiksel. Honor Magic 7 videosunda da anlatmıştık. 1.4 ile 2 arasında galiba diyafram değişikliği seçeneği veriyordu. Arasında derken 2 der. 1 veya 2. Honor Magic 7 Pro'nun diğer kameraları da 50 megapiksel. Geniş açı ve telefoto lensi. O da 100x zoom falan veriyor işte. AI desteği var. Birbirine yakın kameralar olmasına rağmen Honor Magic 7 Pro'nun daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Peki satın aldığımızda kutudan neler çıkıyor? Honor kullanıcıları ek aksesuarlar için bütçe ayırmak zorunda kalacak mı? Bu da güzel soru aslında. Telefonların ikisinden de kutu içeriği zengin olarak geliyor. İşte şarj adaptörü, kablosu, kılıfı, bir de sim çıkarma iğnesi ile birlikte geliyor. Kutu içeriği zengin diyebiliriz bu devre göre. Yani telefonu aldın, tamamen her şeyle kullanabiliyorsun. Ekstra bir şey almadan da yoluna devam edebilirsin. İki telefonda da kutu içeriği zengin. Gelelim en merak edilen konulardan birine. Evet. Fiyatlar. Bu iki telefonun maliyetleri nasıl farklılaşıyor? Evet, şöyle farklılaşıyor. İki telefonun arasında 33,5 ile 36-37 arasında seyrediyor Honor 400 Pro'nun fiyatları. Honor Magic 7 Pro'nun da şu sıralar işte 51.000 ile işte 55.000 arasında seyrediyor. İşte kampanya yakalarsak duruma göre alabilirsiniz. Yani aşağı yukarı. 49'a kadar 49'a yani kadar değişkenlik gösteriyor. Anlık kampanya falan yakalarsanız. Yine nereden bakarsanız aşağı yukarı, yaklaşık olarak söylüyorum. Hani bu iki telefonun arasında bir 16-17 bin lira fark var. Fiyat farkı var. Bu fiyat farkına değer mi? Bunu videonun sonunda söylemek isterim açıkçası. Başka soracağın soru var mı? Var. Peki fiyatlar ve temel özellikler dışında bu telefonların yazılım ve diğer ek özellikleri nelerdir? Uzun vadeli destek nasıl? Güzel. Valla güncelleme desteği konusunda Honor çok karmaşık bir durumda. Nasıl karmaşık bir durumda? İşte globalde 7 yıl diyor. Türkiye'deki gönderdiği 5 yıl deniyor. İşte bazı arkadaşlar yorumlara yazmışlar. 2 yıl diyen var falan. Hepsi burada müşteri temsilcisiyle görüşmüş. O ne kadar biliyorsa o 2 yıl demiş falan. Dolayısıyla yine tatmin edici derecede bir güncelleme desteği veriyor bildiğim kadarıyla Honor 400 Pro. Kaldı ki Honor Magic 7 Pro da öyle. Güncelleme desteği konusunda vazgeçilebilecek bir telefon değil. O konuda iyi. Yani HyperOS güncellemeleri ve güvenlik güncellemelerini veriyor. Fakat Honor Magic 7 Pro güvenlik güncellemelerini bu Google'un sunduğu her ay veriyor. Honor 400 Pro da 2 ayda bir veriyor olması lazım. Emin olmamakla birlikte öyle diye hatırlıyorum. Peki başkanım. Son olarak tüm bu karşılaştırmanın sonunda izleyicilerimize Honor 400 Pro'yu mu yoksa Honor Magic 7 Pro'yu mu tercih etmelerini önerebilirsin? Güzel, fakat önce aklımda kalan bir şeyi de söylemek istiyorum. Bu Type-C girişleri, konnektörleri biliyorsunuz data, veri aktarma konusunda da önemli. Telefondaki veriyi bilgisayara veya başka bir yere aktarmak için. Honor Magic 7 Pro'da bu standart USB 3.2 Gen 1 standardı. Gayet hızlı yani. Fakat Honor 400 Pro'da bu USB 2.0 kullanıyor. Bu bilgiyi de verelim, hani küçük detay. Ya, çoğu kişi kablosuz olarak aktarıyor falan, gönderiyor da yine de böyle bir ihtiyaç varsa bu bilgiyi de vermiş olalım insanlara. Sorunuza gelecek olursam hangisini önerirsiniz? Valla açıkçası Honor Magic 7 Pro'ya yakın bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim telefonun. Fakat bir amiral gemisi değil sonuçta. Sen ne yaparsınız dersiniz. İşte ben zaten yaptığım belli. Ben Honor Magic 7 Pro'yu almış birisiyim. Ama 16-17 bin lira da az para değil. Yani bu parayı, bu bütçeyi vermeyip bu telefonu almak isteyen de kesinlikle üzmez, bir eksiklik hissetmez. Honor 400 Pro'yu rahatlıkla alıp geçebilir. Bu konuda tavsiyem bu olacak. Yani bir kararsızlık değil açıkçası. Yani net söylüyorum. Paran varsa Magic 7 Pro'yu al. Ama 16-17 bin lira fazladan vermemek ya da o bütçen yoksa bu telefonu alırsam üzülür müyüm? Üzülmezsin. Kesinlikle bu telefonu da alıp geçebilirsin. Seni mutlu eder. Kamera açısından, batarya açısından, kullanım açısından, güncelleme açısından, ekran deneyimi açısından neredeyse işte o değişken dinamik kare ineleme
hızı yok dedim ama hani o çok da elzem değil. 60'a falan alırsın hani şey yaparsan. Çok da haz etmiyorsan da hiç tavsiye etmiyorum tabii. 60 Hz'de kullanmayı, 120 Hz kullandıktan sonra o deneyime geri dönmek çok kötü hissettiriyor insanları. Dolayısıyla benim önerilerim bunlar. İki telefon arasında. Başka atladığımız, es geçtiğimiz yerler elbette olacaktı ama temel öz şeyleri vermek istedik. Hani bu bağlamda söyleyeceklerim bu kadar. Başka sorun yoksa. Çok açıklayıcı oldu başkanım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Takipçilerimiz ve kullanıcılarımız için Evet. Abone olurlarsa seviniriz. Videoya like atarlarsa seviniriz. Yorum yazarlarsa yorumları olumlu, olumsuz. Ama trollük yapmasınlar rica edeceğim. Yani normal gerçekten olumsuz yorum ya da bizi bilgilendirecek, bizim atladığımız bir yer vardır onu yazar. Bizim eksik söylediğimiz, yanlış söylediğimiz bir bilgi vardır onu yazar. Biz de feyz alırız kendilerinden. Bize de katılabilirler tabii yani. Hep de eleştiri alacak değiliz. Dolayısıyla izleyicilerimizden, takipçilerimizden bunları bekliyoruz. Teşekkür ediyorum her şey için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.